been misunderstood. How can I believe that if you are about to be killed by a bear, that you wouldn't say, oh, I made a mistake, I'd like to have a gun? I would never, ever kill a bear in the defense of my own life. I would not go into a bear's home and kill a bear. ...5 Ekim 2003'te pilot Willie Fulton, Tim ve kız arkadaşını almak için Katmai Milli Parkı'na indi. Willie onlara seslendi. "Geldim, buradayım. Hey Timmy, neredesiniz?" Yanıt yoktu. Namı diğer ayı adam bunu hiç yapmazdı. Pilotun geleceği tarihi biliyordu. Şu ana dek çoktan hazırlanmış olmalıydı. Willie ters bir şeyler olduğunu anlamıştı. Hemen Tim'in kamp yaptığı alana doğru ilerlemeye başladı. Ancak yolun 2'te geldiğinde bir ayı gördü. Korkmuştu. Hemen uçağına doğru koşmaya başladı. Willie uçağına bindikten sonra kamp alanı üzerinde bir tur attı. Daha sonra biraz aşağılarda bir insan kaburgası olduğunu fark etti. Az ileride de bir ayı vardı. Artık her şey açıktı. Tim ölmüştü. Willie park görevlilerine haber verdi ve bir ekip hemen Tim'in kaldığı alana geldi. Ona ait parçaları buldular. Biraz sonra da onu öldüren ayıyı gördüler. Ayı onlara da saldırmak için hamle yaptığında onlarca kurşunun kendisine doğru geldiğini gördü ve saniyeler içerisinde son nefesini verdi. Daha sonra başka bir genç ayı daha geldi ve o da öldürüldü. 85 yıllık milli park tarihinde ilk kez bir insan ayı tarafından öldürülmüştü. Bu herhalde Tim'in istediği son şey olmalıydı. Yaptığı çekimlerde "Ben şu an onların alanındayım. Çok dikkatli olmalıyım. Ancak hiçbir zaman yanımda bir silah ya da bıçak olmayacak. Eğer iş o raddeye gelirse ve ben bir ayı pençesi altında kalırsam onu öldürmek istemem. Çünkü burası onların evi ve ben onların evini işgal ediyorum." Alanda Tim'in kamerası da vardı ve çalışır durumdaydı. Kamera saldırı anında kayıttaydı. 6 dakikalık kayıtta sadece sesler ve ağlamalar vardı. Tim çok deneyimliydi. Burada 13 mevsim geçirmişti. Ayılarla arasında çok ilginç bir bağ olduğunu düşünüyordu. Ailesi onun küçükken dalgıç takımının yıldızı olduğunu, hayvanları çok sevdiğini, küçükken bir sincap beslediğini anlatmıştı. Son nefesini vermeden önce her sene boz ayıları incelemeye gidiyordu. Bu serüveni 1980'lerde ölümcül aşırı bir dozdan sağ çıktıktan sonra başlamıştı. Yakın bir dostunun yoğun ısrarları sonucunda Alaska'ya gitmişti. Burada vahşi bir ayıyla olan ilk karşılaşmasının ardından hayattaki rolünü, amacını bulduğunu, artık kaderiyle iç içe yaşayacağını yazmıştı. Bağımlılıklarını bir kenara atmasında, kurtulmasında ayıların önemli bir rolü olduğunu düşünüyordu. Yakın bir dostu, muhtemelen bir ayının ölümünü kendi ölümüne tercih ederdi demişti. Ve öyle de olacaktı. If there's a God, God would be very, very pleased with me. If you could just watch me here, how much I love them, how much I adore them, how respectful I am to them, how I am one of them. And I hope I can, I really hope I can. But if not, be warned. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. Thank you so much for letting me do this. Katmai sahilindeki Hallo koyunda kamp yapmayı çok seviyordu. Çoğu insanın aksine ayılara son derece yakın dururdu. Hatta bazen onlara dokunur, yavru ayılarla oynardı. Kayıtları onların çok tehlikeli olduğunu bildiğini, her zaman dikkatli olduğunu ve ayıların ona karşı sıra dışı bir yakınlık gösterdiğini gösteriyordu. Tim burada kendini çok iyi hissediyordu. Sürekli insanların dünyası diye başlayıp modern şeylerin ne kadar kötü olduğundan bahsederdi. Ayıların dünyası ise dünya üzerinde nefes alabildiği tek yerdi. Çoğu kayıtta her an ölebileceğini, burada yaşamanın çok tehlikeli olduğunu, bizlerden herhangi birisinin burada yaşama şansı olmadığından bahsetmişti. Burasıyla özel bir bağı olduğuna inanıyordu. Bazı ekolojistler Tim'in bu yaptığının çok yanlış olduğunu söylemişlerdi. Vahşi hayatı taciz ediyor, doğal süreçlere müdahale ediyor, parkın çoğu kuralını çiğnedi bile. 7000 yıldır ayılarla iç içeyiz. Ayılar ona bakarak
tüm insanların Tim gibi olduğunu düşünüyorlar ve insanları yanlış tanıyorlar. İnsanlara karşı bir savunma mekanizması oluşturmayı bırakıyorlar. Bu ayılar için büyük bir hata. Tim aslında onlara kötülük yapıyordu. Tim'in 100 saatlik video kayıtları hem karakterini hem de ayılarla olan tuhaf ilişkisini anlamamızda çok yardımcı olmuştu. Kayıtlarında tilkilerle olan ilişkisi, çocuksu tavırları ve her zaman neşeli enerjik halleriyle dikkat çekiyordu. Nedendir bilinmez kız arkadaşı bu 100 saatlik video kayıtların çok az bir kısmında vardı ve onda da yüzü çok net görünmüyordu. Vahşi yaşam uzmanları Tim'in bu yaptığını hiçbir zaman onaylamamışlardı. Onun sonu çok belliydi. Kendisini bir ayı zannediyordu. Yakın dostları onunlayken ayı gibi davrandığını, sinirlendiğinde tıpkı bir ayı gibi tepki gösterdiğini söylemişlerdi. Ayılar muhtemelen onu deli olarak görüyorlardı. Bir gün birisi çok acıktı ve neden bunun tadına bakmıyorum dedi ve o gün onun tadına baktı. Aslında bizim en çok üzüldüğümüz kişi Tim'in kız arkadaşı oldu. Onu oraya götürmemeliydi. Onu öldürmemeliydi. Kız arkadaşı Amy son 3 yazdır onunla birlikte kalıyordu. Onun yanında mutlu gibi görünüyordu. Bu tercihi o yapmıştı. Sonuçlarının farkındaydı. Tim, vahşi yaşama Amy dışında birçok arkadaşıyla daha çıkmıştı. Ayılar üzerinde çalışan Charlie Russell Tim'le çalışmıştı. Ona biber gazı ve elektrikli çit kullanmasını tavsiye etmişti. Ama Tim'in böyle bir şey yapması imkansızdı. Çünkü onları her şeyden çok seviyordu. Russell, Tim öldükten sonra belli bir zaman sessiz kalmayı tercih etti. Daha sonra ise şunları kaleme aldı. Korumasız bir halde bu kadar uzun bir zaman hayatta kaldığı için onu takdir ediyorum. Onu eleştiriyorlar. Ancak 13 yılını ayıları öldürmek ve diğer insanları da ayı öldürme tekniklerini anlatarak geçirseydi, sonunda da bir insan tarafından öldürülmüş olsaydı Alaska'da büyük bir hayranlıkla hatırlanırdı. Tim, parkta geçirdiği sürede birçok sorun yaşamıştı. Milli Park Servisi onun davranışlarıyla ilgili endişe duyuyordu. Getirdikleri kısıtlamalar Tim'i çok sinirlendirmişti. Park Servisi raporları Tim'in 1994'ten 2003'e kadar 6 ihlal yaptığını yazıyordu. İhlaller 7 günlük sınırdan daha uzun süre kamp yapmak ve belge olmaksızın turistlere rehberlik yapmak gibi ihlallerdi. Yetkililer biber gazı taşımayı ve elektrik çitleri kurmayı reddettiğinde hayal kırıklığına uğramışlardı. Tim aslında bir dönem biber gazı kullanmıştı. Ama bunun ayılar üzerindeki etkisini, yaşadıkları acıyı ve kederi gördüğünden bundan vazgeçmişti. Ekipler onu öldüren ayının daha önce Tim'in yakınlaşmak istediği ancak başaramadığı ayı olduğunu açıklamışlardı. Ayının midesinden torbalarca kalıntı çıkarılmıştı. En acı detaysa Tim ve Amy'nin son dakikalarını kaydeden 6 dakikalık ses kaydında gizliydi. O anların görüntüsü yoktu. Kamera bir ayakkabının içerisindeydi ve sadece sesleri kaydetmişti. İlk dakikalarda Tim'in haykırışları ve "git buradan" dediği duyuluyordu. Amy'nin haykırışları da kaydedilmişti. Bir an Tim'e ölü taklidi yapmasını, o ayıyı vururken ormana doğru kaçmasını söylemişti. Amy bir tavayla ayının kafasına vurmuş, Tim'in "kaç buradan, beni bırak, git hayatını kurtar" demesine rağmen gitmemişti. Amy istese kaçabilir ve hayatını kurtarabilirdi. Ama yapmamıştı. Sevgilisini bırakmamış ve onunla son bir mücadele vermişti. Tim son yazılarında havaalanı görevlisiyle biletinin geçerliliği hakkında tartıştığını yazmıştı. İnsanların dünyasından nefret ediyorum. O sıralarda ayıların dünyasına geri dönmeyi planlıyordu. Ama bu durum Amy'nin hiç hoşuna gitmemişti. Ayılardan korkuyordu. İşleri vardı, buradan ayrılmak istiyordu. Günlükte yazılanlara göre açıkça Tim'i terk etmekle tehdit etmişti. "Yıkıma doğru gidiyorsun Tim" demişti. Ama yine de bilinmeyen bir sebepten onunla birlikte kalmıştı. Normalde Tim bu mevsimde kamp yapmazdı. Çünkü ayılar kış uykusuna yattığı için burada kalmasını gerektiren hiçbir şey olmazdı. Bu dönem ayıların kış için yiyecek topladığı, bu yüzden de çok saldırgan olduğu bir dönemdi. Let me tell you, honestly, camping in grizzly country is dangerous. I have lived longer with wild brown grizzly bears without weapons
and that's the key, without weapons in modern history than any human on Earth. Any human. Bu Tim'in katili. Diğer görüntülerde olduğu gibi bunu da bizzat Tim çekti. 10 metre uzağında hayatını sona erdirecek canlı duruyor. Bir erkek ayı. Yıllar önce park hizmetleri tarafından uyuşturulmuş. Ondan bir diş alınmış ve bir numara verilmiş. 141. Bu kayıtlara göre saldırı anında 28 yaşındaymış. Yani bir ayıya göre oldukça yaşlı. Ekim 2003'te umutsuzca gölün dibinde balık arıyordu. Kalan son balıkları. 5 Ekim'de Tim uydu telefonuyla meslektaşlarını aramış ve son görüşmesini yapmıştı. Saldırı beklenmedik bir anda aniden olmuş ve 5-6 dakika içerisinde sona ermişti. Tim'in hayatı aslında üniversiteye kadar çok iyi gitmişti. Dalgıçlık bursuyla girdiği üniversitede yanlış arkadaşlarla takılıp bağımlı olunca bursunu da hayallerinde kaybetmişti. Hep söylediği gibi onu bu bağımlılıktan kurtaran bu parktaki ayılardı. Henüz ufak bir çocukken bile oyuncak ayısıyla uyurdu. Kampa geldiğinde oyuncak ayısını da yanında getirmişti. Tim, hayvanlar için ölürüm demişti, dediğini yaptı. Geride çok etkileyici bir hikaye bıraktı ve sonsuza dek olmak istediği yerde son nefesini verdi. I have no idea if there's a God, but if there's a God, God would be very, very, and I want to continue, and I hope I can, I really hope I can, but if not, be warned, I will die for these animals, I will die for these animals, I will die for these animals.